Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle piyon zinciri konusunu çalışacağız. Videomuzun içeriği piyon zincirine karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Piyon zinciri hangi açılış veya savunmaların devam yollarından sonra oluşur? Piyon zincirini parçalamak niçin önemlidir? Ve piyon zincirinin parçalanmasına yönelik Horace Capablanca'nın kazandıran fikirlerini öğreneceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Piyon zinciri el-sık, Şahin savunması ve Fransız savunması varyantlarından sonra oluşur. Aron Nimzowitsch Benim Sistemim adlı kitabında piyon zincirine nasıl bir yaklaşım ele almamız gerektiğini bize anlatmıştır ve bunu şöyle açıklamıştır. Piyon zinciri esasında bir blokaj sorunudur. Yani piyonlar birbirinin hareket etmesini engellediği piyon yapısıdır. Piyon zincirine karşı uygulamamız gereken temel yaklaşım rakibin piyon zincirini parçalamak ve kendi piyonlarımızı hareketli hale getirmek. Eğer bunu başarırsak tek kazanmışız demektir. Tabii ki bunu yaparken kendi piyon zincirimizin parçalanmasını engelleyeceğiz. Ayrıca piyon zinciri konumları oluştuktan sonra satranç tahtasında iki ayrı kanatta savaş olur. Bu örnekte de gördüğümüz gibi beyazlar şah kanadından, siyahlar vezir kanadından saldırıya girişir. Kim rakibin piyon zincirini daha önce parçalarsa ve kendi piyonlarını hareketli hale getirirse bu taraf kazanacak demektir. Yani konumda piyon zinciri varsa kendi zincirimizin parçalanması engelleyip rakip piyon zincirini daha önce parçalamamız temel amacımız. Şimdiki inceleyeceğimiz örnek vezir gambiti ve şahin savunmasından oluşan konum. Piyon zincirinin oluştuğu temel varyantlardan bir tanesi şahin savunmasında merkez kapandıktan sonra taraflar rakibin piyon zincirini parçalamak ister. O yüzden siyahlar burada F5 ve sonrasında F4. Evet, siyahların piyon zincirini örnekte görüyoruz. Burada da beyazların piyon zinciri var. Temel prensip piyon zincirinin temeline saldırmak ya da zincirin halkalarından bir tanesini piyon zincirinin temeli haline getirip ona saldırmak. Buradaki örnekte olduğu gibi beyazlar CD6 alışından sonra artık siyahların piyon zincirinin temeli D6 piyonu. Buna saldırdığı zaman piyon zinciri parçalanmış olacak ve kendi piyonu hareketli hale gelecek. Şahin savunmasındaki genel uygulanan prensip budur. Siyahların yapması gereken şey ise beyazların G2-D5 zincirini parçalayıp şah kanadından atak yapmak. At B5 ile piyon zincirinin temeline bir kere daha saldırıyor beyazlar. Ve siyahlar da rakibin piyon zincirini parçalayacak. Ayrıca arkadaşlar şahin savunmasında beyaz filin çok etkili olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yüzden at A7'yi aldığı zaman siyahlar C8 filini vermez. Örnekte de gördüğümüz gibi beyazlar vezir kanadından, siyahlar şah kanadından atak yapıyor. Piyon zincirini parçalamak adına siyahların yaptığı bir feda. Kim zinciri daha önce parçalarsa o kazanç elde edecek. Bakın burada zinciri parçalamak adına yapılan bir fil fedası sonrasında siyahlar oyunu kazanıyor. Şimdi de Fransız savunmasından gelen bir örneği inceleyeceğiz. Horace'la Tartakova'nın oynadığı birçok satranççıya ilham veren bir parti inceleyeceğiz. E4, E6 Fransız savunması varyantlarında at C3'e fil B4 gelirse Winawer varyant olur. Bunu ilerleyen videolarımızda çalışacağız. Ama at F6 geldikten sonra fil G5, fil E7'ye E5, evet, piyon zinciri oluştu. Burada doğru hamle at D7 iken at E4 oynarsa merkezde alış ve vezir atı aldı. Burada artık piyon zincirini görüyoruz. Siyahların ve beyazların zincirini. Beyazlar G3 yapıyor çünkü zinciri sağlamlaştıracak ve burada F4 ile veziri kovdu. Sonrasında vezir D2, gelişim hamleleri, fil D3. Burada önemli bir hamle var. Siyahlar burada C4 oynuyor Tartakov. C4'de oynarken amacı piyon zincirini daha uzun hale getirmek. Rakibin B2, C3 piyonlarını hedef alıp zinciri parçalamak istiyor. Ama az önce de söylediğimiz gibi piyon zincirine karşı yaklaşımlardan bir tanesi zincirin hangi bir halkasındaki piyonu, burada D4 piyonunu piyon zincirinin temeli haline getirip sonrasında oluşan piyon zincirinin temeline saldırı yapmak daha doğru bir fikir olurdu. C4 sürüşünden sonra beyazlar filini C2'ye kaçıyor ve
uzun bir zincir oluştu. Beyazların planı F7-C4 zincirini parçalamak, siyahların planı B2-E5 zincirini parçalamak. B5 ile geliyor siyahlar ve B4 sürdü. B-C3 yapıp sonra C3'ü piyon zincirinin temeli haline getirmek fikirlerden bir tanesi. Bunu söylemiştik. Tahtada piyon zinciri varsa saldırılar iki ayrı kanatlı oluyor. Burada siyahlar vezir kanadından geliyorken beyazlar şah kanadından deneyecek şansını. Evet, burada A5 plan A4, A3 ile B2'ye saldırmak, sonra C3'e saldırıp piyon zincirini parçalamak istiyor. Uzun bir plan. Burada beyazlar F5'i sürerek F6'yı tehdit ediyor ve F6 sürüşünden sonra şahın etrafındaki piyonların yapısını bozup daha saldırı düzenleyecek. Bu yüzden siyahlar bunu almak zorunda. Dikkat edin. Artık siyahların piyon zinciri bozuldu ve zayıfladı. Beyazlar piyonlarından bir tanesini hareketli hale getirdi. Burada beyazların daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şah kanadından yapılan atak, vezir kanadından yapılan atağa göre 2 kat daha etkili. Beyazlar G4 sürüp bir piyon daha feda ediyor ve sonrasında atlar açıldı ve E5 piyonu zincirin önemli piyonlarından bir tanesi hareketli hale geldi. Daha sonra at G5 diye saldırıyor at ve fil. Buna önlem alması gerek. G6 sürüşünden sonra siyah karelerin nasıl zayıfladığını görüyoruz ve yarı açık hatta geri kalmış bir piyon oluştu. Geri kalmış piyonun önündeki kare saldıran taraf için güçlü kare olduğunu söylemiştik. Kale F6, güçlü kareye taş yerleşti. Şah G7'den sonra kareleri dubleledik ve dikkat edin, siyah taşları savunmaya bağladı. Yaptığı piyon fedası sayesinde geçer piyon. Piyon zincirinde en önemli etken piyonların hareketli hale gelmesi olduğunu söylemiştik. E6'dan sonra beyazlar büyük avantaj elde edip oyunu kazanıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Burada beyazlara oyunu kazandıran temel fikir F5 sürüşüyle siyahların E6 piyonunun yerini değiştirip rakibin piyon zincirini parçalamış olması, sonrasında hatları açarak güçlü bir atak elde etti. Burada at G5'e karşılık H6 varyantını incelemek istiyorum. H6 yaptığı zaman taş 7 L'ye saldırdı ve at F6'dan feda. F6'dan sonra siyahların piyon yapısı tamamen parçalandı. Sonrasında beyazlara kazanç. Diğer önemli örneğimiz Capablanca'dan geliyor. Gördüğümüz gibi açılışta çıkılmış ve piyon zincirleri oluşulmuş. Ayrıca D7'deki file kötü fil diyebiliriz. Çünkü piyon zincirinin içerisinde kalan fil kötü fildir. Her ne kadar siyah fil kötü olsa da burada oyunu kazanmak için piyon zincirini parçalamak gerek. Burada Capablanca'nın B5'ten doğru zamanla yapılan piyon zincirinin parçalama girişimi aldıktan sonra artık taş hattının açılmasına ve H7 G6 F5 zincirinin parçalanmasına gerek yok. Çünkü kalelerin vezir kanadına gelmesini engelledi. Sonrasında dikkat edelim, burada diğer piyon zinciri olan B7 D5 zincirinin temeline saldırı başlatacak. A1 tahmin edebileceğimiz gibi kale A7'den zincirin temeline saldırdı. Diğer kalede vezir kanadına geldi. Sonrasında evet A dikeyinde gücünü iyice arttırdı Capablanca. Tamamen her yeri güvenliğe aldıktan sonra beyazlar B7'ye yani piyon zincirinin temeline olan baskıyı artırmak için bir gücünü daha getirdi. At A5'ten sonra dikkat edin, siyah taşlar çok sıkışmış durumda. Piyon zincirinin temeline bir kez daha saldırıyor Capablanca ve alıştan sonra kale aktifleşti. Piyon zincirinin parçalandığını görüyoruz. Piyon zinciri parçalandıktan sonra piyon bitmiş durumda. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.